Harry Potter ve Felsefe Taşı filmi, kuşkusuz fantastik evrenleri beyaz perdeye taşımak konusunda başarılı eserlerden birisidir. Üstelik sağ kalan çocuğu sinemada bizlere ilk defa sunduğu için özel bir yere de sahiptir. Ama bazı sahneleri kitapta okuduğumuzdan farklı gösterilmiş ya da hiç gösterilmemiştir. Ve biz de sizlere bu videoda Harry Potter ve Felsefe Taşı kitabında olup filme yansımayan sahneleri anlatacağız. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız videoyu beğenip kanala abone olabilirsiniz. Sizlerin fark ettiği ama bizim fark edemediğimiz sahneleri de yorumlara yazmayı lütfen ama lütfen unutmayın. İsterseniz videoya geçelim. Mr. Dursley bir an ne gördüğünü kavrayamadı. Private Drive'ın köşesinde bir tekir kedi harita inceliyordu. Bebek Harry'i motorla Dursley'lerin evine getiren Hagrid, kullandığı motoru genç Sirius Black'ten ödünç aldığını Profesör Dumbledore'a söyler. Hagrid, Bebek Harry'i kundaktayken öper ve ağlamaya başlar. Dudley'nin doğum gününde Mrs. Figg'in bacağını kırması yüzünden Harry de hayvanat bahçesine gitmek zorunda kalır. Filmde olmayan Dudley'nin arkadaşı Pierce Polkis'le birlikte. Harry'nin garipliklerinden bıkan Dursley'ler bir keresinde Harry'nin saçlarını komple kazımış ve yalnızca bir tutam yara izini kapatması için bırakmıştı. Ama ertesi gün saçları eski haline gelmişti. Harry bu durumu bir hafta boyunca açıklayamamıştı. Harry'e Hogwarts'tan gelen mektup sonrası onu okumasına izin vermeyen Vernon enişte, Harry'i dolabın altından Dudley'nin eski yatak odasına taşır. Mektuplardan kaçmak için Vernon enişte büyük bir şehrin dışında kasvetli bir otelin önünde durdu. Ertesi sabah otelin sahibesi geldi ve "Sayın Potter'a yüzlerce mektup geldi," dedi. Ve otelin ardından denize uzanan koca bir kayanın üzerindeki berbat barakaya gideceklerini söyler Vernon enişte. Hagrid geldiğinde Dudley'i Harry sanıyor filmde ama kitapta böyle bir sahne yok. Hagrid, berbat barakada Harry'e bilmediklerini anlatıyor. Bir türlü okuyamadığı mektubu veriyor ve Dumbledore'a ceketinden bir baykuş ve parşömen çıkararak mektup yazıp gönderiyor. Hagrid yine berbat barakada Harry'nin geçmişini ona anlatır. Filmde olduğu gibi çatlak kazanda değil, berbat barakada bahseder Voldemort'tan. Hagrid, Sihir Bakanı Cornelius'un gelmiş geçmiş en beceriksiz büyücü olduğunu söyler ve ekler. Dumbledore bakan olmayı istemediği için bakanlık ona kaldı. Her sabah baykuşlar salıyor Dumbledore'a. Öğüt istiyor. Harry, Madame Malkin'in cübbe dükkanında suratsız bir çocukla tanışır. Bu çocuk oldukça kibirli ve kendinden emindir. Harry'e birçok şeyden bahseder. Muggle'lardan, safkan büyücülerin öneminden ve tüm ailesinin bir Slytherin olduğundan. Bu suratsız çocuk elbette ki Draco Malfoy'dur. Filmde Hogwarts'ın merdivenlerinde tanışmışlardı. Hedwig'in en sevdiği şeylerden biri ölü farelerdir. Harry'i filmde anlatılanın aksine Hogwarts'a gitmesi için istasyona Dursley ailesi götürmüştür. Harry Potter'ın ismi birçok ünlü büyük kitabında geçmektedir. Bunlar çağdaş sihir tarihi, karanlık sanatların yükselişi ve çöküşü, 20. yüzyılın büyük büyücülük olayları. Tüm bu bilgileri trende Hermione ile tanışmasının ardından öğreniyoruz. Harry ve Ron ilk kavgalarını tren kompartımanında Draco Malfoy ve arkadaşlarıyla yapmışlardır. Kavga daha da büyüyecekken onları Scabbers kurtarmıştır. Goyle'ın parmağını ısırmış ve üçü de çığlık atarak kaçmışlardır. Neville, kurbağası Trevor'ı filmde olduğu gibi Profesör McGonagall'ın yanında değil, Hagrid'in yanında bulmuştur. Felsefe Taşı kitabında olup filme yansımayan sahnelerin ikinci bölümü sizin videoyu beğenmenize bağlı olarak yakın zamanda gelecektir. Görüşmek üzere.